Dünya üzerinde evlerde yaşayan ve sokaklarda serbest dolaşan tüm kedileri kapsayan Felis catus türüne ait yaklaşık 600 milyon ile 1 milyar arasında bireyin bulunduğu tahmin edilmektedir. Hatta bazı ülkelerde kedilerin sayısı insan nüfusuna yaklaşmış ya da onu geçmiş durumdadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde hanelerin yaklaşık %30'unun üzerinde bir kısmında en az bir kedi bulunurken, Avrupa'da bu oran ülkelere göre değişiklik gösterir. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde evcil kedi sahipliği oldukça yaygındır. Türkiye'de ise hem evde bakılan hem de sokakta yaşayan kedilerin yoğunluğu dikkat çekicidir ve şehir yaşamının önemli bir parçasını oluştururlar. Japonya'da kedi sahipliği oranı daha düşük olsa da, kediler kültürel olarak önemli bir yere sahiptir. Kedilerle insanlar arasındaki ilişki yaklaşık 10 bin yıl önce başlamıştır ve bu süreç bilinçli bir evcilleştirmeden çok karşılıklı faydaya dayalı bir yakınlaşma ile gelişmiştir. Tarımın başlamasıyla birlikte tahıl depoları kemirgenleri çekmiş, kemirgenler de kedileri insan yerleşimlerine getirmiştir. Böylece kediler av bulmuş, insanlar ise depolarını koruyan etkili avcılardan yararlanmıştır. Antik Mısır'da kediler yalnızca kutsal kabul edilmekle kalmamış, günlük yaşamın ve devlet düzeninin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bastet gibi tanrıçalarla ilişkilendirilen kediler, koruyuculuk ve bereketin sembolü sayılmıştır. Bir kedinin öldürülmesi, ister kasıtlı ister kazara olsun, ağır cezalarla sonuçlanabilirdi. Evlerde yaşayan kediler öldüğünde, aile bireyleri yas tutar. Hatta bazı kaynaklara göre kaşlarını tıraş ederek bu kaybı simgelerdi. Kediler özenle mumyalanır, değerli eşyalarla birlikte mezarlara konur ve tapınaklara adanırdı. Arkeolojik kazılarda binlerce kedi mumyasının bulunduğu özel mezarlıklar keşfedilmiştir. Ayrıca kedilerin ülke dışına çıkarılması yasaktı. Rivayet edilir ki kaçırılan kedileri geri getirmek için görevliler gönderilirdi. Ticaret yolları ve denizcilik faaliyetleri sayesinde kediler zamanla Akdeniz havzasına yayılarak Fenikeliler, Yunanlar ve özellikle Romalılar aracılığıyla Avrupa'ya taşınmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde kediler, tahıl depolarını koruyan değerli avcılar olarak şehirlerde ve kırsal alanlarda yaygınlaşmıştır. Daha sonraki yüzyıllarda Vikingler de uzun deniz yolculuklarında gemilerinde kedilere yer vererek hem yiyecek stoklarını kemirgenlerden korumuş hem de kedilerin Kuzey Avrupa'ya yayılmasına katkı sağlamıştır. İslam dünyasında ise kedilere karşı genel olarak şefkatli ve koruyucu bir yaklaşım benimsenmiştir. Kediler temiz fıtratlı hayvanlar arasında sayılmış, bu tutumun kültürel olarak yayılmasına katkı sağlamıştır. Osmanlı döneminde de kediler şehir yaşamının doğal bir parçası olmuş, cami avlularında, sokaklarda ve evlerde korunmuş, hatta onlar için vakıflar kurulmuştur. Örneğin İstanbul'da kuş ve kedi gibi hayvanların beslenmesi için kurulan vakıflar ile Bursa'da sokak hayvanlarına yiyecek dağıtımını üstlenen vakıflar bu anlayışın somut örneklerindendir. Orta Çağ'da bazı bölgelerde olumsuz inançlara maruz kalsalar da modern dönemde yeniden ev yaşamının önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Ancak günümüzde kedilerin yalnızca kültürel ve duygusal yönleri değil, ekolojik etkileri de yoğun biçimde tartışılmaktadır. Özellikle şehirlerde yaşayan sokak kedilerinin doğaya olan etkisi, bilimsel çalışmaların önemli bir konusu haline gelmiştir. Kediler, doğal avcılar olarak kemirgen popülasyonlarını kontrol edebilir ve bu yönleriyle insan yerleşimleri için faydalı olabilir. Ancak aynı zamanda kuşlar, sürüngenler ve küçük memeliler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdukları da bilinmektedir. Örneğin, 2013 yılında Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırma, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest dolaşan kedilerin yılda milyarlarca kuş ve küçük memeliyi avladığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, kedilerin özellikle yerli türler üzerinde önemli bir tehdit oluşturabileceğini vurgular. Şehirlerde sokak kedilerini mama ile beslemek, birçok insan için merhametli bir davranış olarak görülür. Ancak bazı bilim insanları, bu uygulamanın doğal dengeyi etkileyebileceğini belirtmektedir. Düzenli beslenen kedilerin hayatta kalma oranı artar ve popülasyonları büyüyebilir. Bu durum, av baskısının da artmasına yol açabilir. Öte yandan bazı araştırmalar, düzenli beslenen kedilerin avlanma davranışının tamamen ortadan kalkmadığını,
Hatta iyi beslenmiş kedilerin de içgüdüsel olarak avlanmaya devam ettiğini göstermektedir. Yapay mama ile beslemenin kedilerin avlanmasını azaltıp azaltmadığı konusu da tartışmalıdır. Applied Animal Behavior Science dergisinde yayımlanan bazı çalışmalar, beslenme düzeyi artsa bile kedilerin avlanma davranışının tamamen ortadan kalkmadığını, bunun yalnızca açlıkla değil içgüdüyle de ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bazı deneysel çalışmalar, yüksek proteinli ve dengeli beslenmenin avlanma sıklığını kısmen azaltabileceğini öne sürmektedir. Açıkta, hazır mama bırakmanın sağlık açısından riskli olabileceği de belirtilmektedir. Mama kaplarının uzun süre dış ortamda kalması, bakteri üremesine, böceklerin ve diğer hayvanların çekilmesine neden olabilir. Ayrıca, kontrolsüz besleme, hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir. Journal of Feline Medicine and Surgery gibi dergilerde yayımlanan çalışmalar, sokak kedilerinin yoğun olduğu bölgelerde bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin arttığını göstermektedir. Bu nedenle birçok uzman, sokak kedileriyle ilgili en dengeli yaklaşımın yalnızca besleme değil, aynı zamanda kısırlaştırma, sağlık kontrolü ve kontrollü bakım programlarını içeren bütüncül yöntemler olduğunu savunmaktadır. Böylece hem hayvan refahı korunabilir hem de ekosistem üzerindeki olumsuz etkiler azaltılabilir. Günümüzde sosyal medya, kedilerle ilgili içeriklerin hızla yayılmasını sağlayarak bu hayvanlara yönelik ilgiyi önemli ölçüde artırmıştır. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaşılan kedi videoları ve fotoğrafları milyonlarca kişiye ulaşmakta, bu da kedilerin sevimli ve dost canlısı yönlerinin daha geniş kitleler tarafından tanınmasına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar ve medya eleştirmenleri, bu içeriklerin tamamen organik bir ilgi sonucu yayılmadığını, dijital pazarlama stratejileri ve reklam modelleriyle de desteklenebileceğini öne sürmektedir. Özellikle evcil hayvan ürünleri sektörünün büyüklüğü göz önüne alındığında, bu alanın küresel ölçekte oldukça büyük bir ekonomik hacme ulaştığı görülmektedir. Örneğin, Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Birliği verilerine göre, yalnızca ABD'de evcil hayvan harcamaları 2023 yılı itibarıyla 140 milyar doların üzerine çıkmıştır. Küresel ölçekte ise çeşitli pazar araştırma şirketlerinin raporlarına göre evcil hayvan bakım ve ürünleri sektörünün toplam büyüklüğü 250 ila 300 milyar dolar arasında tahmin edilmekte ve her yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme, mama, aksesuar, sağlık hizmetleri ve dijital içerik üretimi gibi birçok alt sektörü de kapsamaktadır ve sosyal medya içerik üreticilerinin markalarla işbirlikleri yapmasını teşvik eden önemli bir ekonomik zemin oluşturmaktadır. Bu durum, içeriklerin görünürlüğünün algoritmalar aracılığıyla artırılabileceği ve tüketim alışkanlıklarını yönlendirebileceği yönünde tartışmalara yol açmaktadır. Medya sosyolojisi alanında çalışan bir uzman, sosyal medyada hayvan içerikleri çoğu zaman masum görünse de arka planda ciddi bir ekonomik ekosistem bulunur diyerek bu konuya dikkat çekmektedir. Öte yandan bazı uzmanlar ise bu görüşe temkinli yaklaşmakta ve kedilere yönelik ilginin büyük ölçüde insanların doğal empati eğiliminden kaynaklandığını savunmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar, sosyal medyada hayvan içeriklerine maruz kalan bireylerin hayvan sahiplenmeye daha olumlu yaklaştığını göstermektedir. Ayrıca, çeşitli dijital medya analizlerine göre, özellikle YouTube'da en çok izlenen hayvan içeriklerinin yaklaşık %15 ila %30'unu kedi videoları oluşturmaktadır. Bu oran platforma ve döneme göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle barınakların ve gönüllülerin sosyal medya üzerinden paylaştığı sahiplendirme ilanları, birçok kedinin yeni yuvalar bulmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte uzmanlar sosyal medyanın yalnızca duygusal bir etki yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda sorumlu sahiplenme konusunda bilinçlendirme amacıyla da dikkatli kullanılmasının önemine vurgu yapmaktadır. Günlük yaşamımıza bu kadar girmiş kedilerin anatomik, fizyolojik ve davranışsal özelliklerine gelin, biraz daha yakından bakalım. Bu küçük avcıların bedenleri ve duyuları, onları doğada son derece etkili ve uyumlu canlılar haline getiren pek çok özel ayrıntı barındırır. Kediler son derece esnek bir kas, iskelet sistemine sahiptir. Vücutlarında yaklaşık 230 ile 250 arasında kemik bulunur.
Kuyruklarında 18 ile 23 omur yer alır ve bu yapı dengeyi sağlar. Köprücük kemiği serbesttir ve bu sayede dar alanlardan geçebilirler. Ön patilerinde 5, arka patilerinde 4 parmak bulunur. Bazı bireylerde genetik olarak daha fazla parmak görülebilir. Pençeleri geri çekilebilir yapıdadır ve keratin tabakaları yenilenerek keskin kalır. Tırmalama davranışı hem bakım hem de koku ile işaretleme işlevi görür. Arka bacakları daha uzun olduğu için sıçrama yetenekleri gelişmiştir ve kendi boylarının birkaç katı yüksekliğe ulaşabilirler. Ayrıca güçlü kas yapıları ve esnek omurgaları sayesinde ustaca tırmanabilir, dar yüzeylerde dengelerini kolaylıkla koruyabilirler. Kuyrukları ise hareket sırasında bir denge unsuru olarak görev yapar ve ani yön değişikliklerinde vücutlarını stabilize etmelerine yardımcı olur. Derileri oldukça elastiktir ve kas yapıları sayesinde titretebilirler. Ter bezleri yalnızca pati altlarında bulunur ve vücut ısısını daha çok soluma ve tüylerini yalayarak düzenlerler. Kedilerin duyuları son derece gelişmiştir. Koku alma duyuları insanlardan yaklaşık 14 kat daha hassastır. Koku almada görev alan gen sayısı 700'ün üzerindedir ve bunların çok büyük bir kısmı aktif olarak çalışır. Feromonları algılayan özel reseptör genleri de bulunur. Yanak bezlerinden salgılanan yüz feromonları ve pati aralarından bırakılan kokular sosyal iletişimde önemli rol oynar. Kediler alışılmadık kokuları analiz ederken üst dudaklarını kaldırarak özel bir koku alma mekanizmasını devreye sokar. Kedi nanesi olarak bilinen bitkiye verilen tepki kalıtsaldır ve kedilerin yaklaşık yarısı ile 2/3 arasında görülür. Bu tepki genellikle yaklaşık 3 aylıktan itibaren ortaya çıkar. Bazı yetişkin kedilerde ise genetik yatkınlık bulunmadığı için hiç görülmeyebilir. Bu davranış özel bir koku algılama sistemi ile ilişkilidir. Kedi nanesinin içerdiği nepetalakton adlı bileşik, kedilerin burun ve ağız bölgesindeki reseptörleri uyararak yuvarlanma, sürtünme ve oyun davranışlarını tetikler. Benzer etkiyi gümüş asma ve bazı bitkiler de oluşturabilir. Bunun dışında kediler zaman zaman çimen veya ot yemeye de yönelir. Bunun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte sindirimi kolaylaştırmak, mideyi rahatlatmak, tüy yumaklarını çıkarmaya yardımcı olmak ya da içgüdüsel bir davranış olarak lif ihtiyacını karşılamak gibi açıklamalar öne sürülmektedir. İşitme duyuları oldukça hassastır ve özellikle yüksek frekanslı sesleri algılayabilirler. Kulaklarını bağımsız hareket ettirebilir ve sesin yönünü çok hassas şekilde belirleyebilirler. Bu özellik, avın yerini tespit etmelerini sağlar. Gözleri büyük ve dikey yarık şeklinde göz bebeklerine sahiptir. Bu yapı, ışık miktarına hızlı uyum sağlar ve derinlik algısını artırır. Göz bebekleri genişleyip daralırken, alan değişimi insanlara göre çok daha fazladır. Kedilerin en karakteristik davranışlarından biri olan mırlama, genellikle rahatlık ve memnuniyetle ilişkilendirilse de, aslında çok daha karmaşık bir iletişim ve fizyolojik süreçtir. Mırlama, gırtlak, larynx kaslarının ritmik kasılmasıyla oluşur ve bu kasılmalar sırasında ses telleri titreşerek düşük frekanslı bir ses üretir. Bu titreşimler hem nefes alırken hem de verirken devam edebilir. Bu da mırlamayı diğer seslerden ayıran önemli bir özelliktir. Kediler, stres, korku, ağrı veya hastalık durumlarında da mırlayabilir. Bu nedenle mırlama, kedinin kendini sakinleştirme veya rahatlatma mekanizması olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca bazı araştırmalar mırlama sırasında oluşan düşük frekanslı titreşimlerin kemik yoğunluğunu artırmaya ve doku iyileşmesini desteklemeye yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Anne kediler, yavrularıyla iletişim kurmak için mırlamayı kullanır. Yeni doğan yavrular, henüz görme ve işitme duyuları tam gelişmemiş olsa bile bu titreşimleri hissedebilir ve annelerine yönelir. Bu durum, mırlamanın erken dönem iletişimde de önemli bir rol oynadığını gösterir. Evcil kediler ise mırlamayı insanlarla iletişim kurmak için de kullanabilir. Özellikle ilgi isteme, beslenme talebi veya yakınlık kurma gibi durumlarda mırlama davranışı gözlemlenebilir. Bu yönüyle mırlama,
Kedilerin hem kendi içsel durumlarını düzenlemelerine hem de çevreleriyle bağ kurmalarına yardımcı olan çok yönlü bir davranıştır. Kediler düşük ışıkta insanlardan birkaç kat daha iyi görebilir. Retinalarında ışığa duyarlı hücreler yoğun bulunur ve gözün arkasındaki yansıtıcı tabaka ışığı tekrar kullanarak gece görüşünü artırır. Ancak tamamen karanlıkta göremezler. Renk algıları sınırlıdır ve daha çok mavi ile sarı tonlarını ayırt edebilirler. Hareket algıları son derece hassastır ve çok küçük hareketleri bile fark edebilirler. Yüksek frekanslı titreşimlere karşı duyarlıdır. Bazı kaynaklar floresan lambaların titreşimini algılayabildiklerini iddia etse de bu bilimsel olarak tartışmalıdır. Bıyıkları son derece hassas yapılardır ve her biri beyinde ayrı bir algı alanına sahiptir. Bıyık uzunluğu genellikle vücut genişliği kadardır ve dar alanlardan geçerken ölçüm yapmalarını sağlar. Pati altlarında bulunan özel duyusal yapılar, titreşimlere karşı çok hassastır ve yer hareketlerini algılayabilirler. Bu özellik av tespitinde önemli rol oynar. Tat duyuları diğer memelilerden farklıdır. Tatlı tadı algılayamazlar. Buna karşılık protein açısından zengin besinleri ayırt etmelerini sağlayan tat duyuları gelişmiştir. Acı tat reseptörleri genellikle zararlı veya zehirli kimyasal maddeler olan toksinleri algılar. Tuzlu ve ekşi tatları algılayabilirler. Su tadını ayırt edebildikleri düşünülmektedir. Vücut sıcaklıkları 38 ile 39 derece arasındadır. Kalp atış hızları dakikada 140 ile 220 arasında değişir. Böbrekleri idrarı yoğunlaştırarak su kaybını azaltır. Su ihtiyaçları vücut ağırlığına göre hesaplanır ancak susuzluk hissi geç ortaya çıkar. Kediler zorunlu etçil canlılardır. Enerjilerinin büyük kısmını proteinden sağlarlar ve karbonhidrat metabolizmaları sınırlıdır. Glukoz üretimi sürekli aktif olan bir süreçtir. Taurin ve arginin gibi amino asitleri dışarıdan almak zorundadırlar. Taurin eksikliği kalp ve göz hastalıklarına yol açabilir. Arginin eksikliği kısa sürede ciddi zehirlenmelere neden olabilir. Bazı yağ asitlerini sentezleyemezler ve besinlerle almak zorundadırlar. Vitamin A ve D gibi vitaminleri de doğrudan besinlerden alırlar. Uzun süre aç kalmaları karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Sindirim sistemleri et ağırlıklı beslenmeye uygundur ve mide asidi oldukça güçlüdür. Peki hazır evcil hayvan gıdaları gerçekten güvenilir mi? Bu konuda yapılan araştırmalar, kaliteli ve dengeli formüle edilmiş ticari mamaların, kedilerin temel besin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini göstermektedir. Özellikle uluslararası standartlara uygun olarak üretilen ve besin içerikleri bilimsel olarak dengelenmiş mamalar, gerekli amino asitleri, vitaminleri ve mineralleri doğru oranlarda sunar. Ancak tüm ürünler aynı kaliteye sahip değildir. Düşük kaliteli mamalarda besin değeri yetersiz olabilir veya içerik şeffaflığı sınırlı olabilir. Bu nedenle veteriner hekimlerin önerdiği, güvenilir markaların ve içerik listesi açık olan ürünlerin tercih edilmesi önemlidir. Kedilerin genetik yapısı oldukça çeşitlidir. Kromozom sayıları 38'dir. Tüy renkleri ve desenleri genetik mekanizmalarla belirlenir. Turuncu renk geni cinsiyet kromozomu üzerinde bulunur ve bu nedenle bazı renk desenleri dişilerde daha sık görülür. Siyah ve kırmızı pigmentler farklı biyolojik süreçlerle oluşur. Tabi, kedilerde görülen çizgili, benekli veya mermerimsi desenlerin genel adıdır ve bu desenler farklı genlerle belirlenir. Doğada en yaygın görülen desen tipi de bu çizgili yapıdadır. Beyaz renk bazı genetik mutasyonlarla oluşur ve bazı bireylerde işitme kaybı ile ilişkilidir. Siyam kedilerinde görülen renk dağılımı sıcaklığa duyarlı bir enzim nedeniyle oluşur. Tüy yapısı ve uzunluğu da genetik mutasyonlara bağlıdır. Bazı ırklarda belirli genetik hastalıklar daha sık görülür. Örneğin Maine Coon ve Ragdoll ırklarında kalp hastalıkları, Pers kedilerinde böbrek sorunları, Scottish Fold ırkında ise kıkırdak ve kemik problemleri daha yaygın olarak gözlemlenebilir. Kedilerin davranışları hem içgüdüsel hem de öğrenilmiş özellikler taşır. Sosyal yapıları esnektir ve kaynaklara, yaşam alanına ve bireysel deneyimlere bağlı olarak değişir. Yeterli besin ve güvenli alan bulunduğunda
Kediler daha sosyal olabilirken, kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda daha yalnız ve temkinli davranabilirler. Dişi kediler özellikle yavru bakımında işbirliği yapabilir, birbirlerinin yavrularını emzirebilir ve koruyabilirler. Bu durum, kedilerin tamamen yalnız canlılar olmadığını gösterir. Birbirlerini temizleme, yani allogrooming ve sürtünme davranışları sosyal bağ kurmayı ve grup içi güveni pekiştirmeyi sağlar. Bu davranışlar aynı zamanda ortak bir koku oluşturur ve bireylerin birbirini tanımasına yardımcı olur. Kuyruğun dik tutulması genellikle dostane bir yaklaşımın ve kendine güvenin işaretidir. Bununla birlikte kuyruk dili çok daha zengindir. Ucu, hafif kıvrılarak soru işareti şeklini alan kuyruk, genellikle oyuna davet anlamına gelirken, yere paralel ve hafif aşağı eğik tutulan kuyruk tedirginliği gösterebilir. Kuyruğun bacaklar arasına sıkıştırılması, korku ve güvensizlik belirtisidir. Tüylerin kabarıp, kuyruğun şişe fırçası gibi görünmesi ise, yoğun korku ya da savunma durumuna işaret eder. Yavaş göz kırpma ise, kediler arasında ve insanlarla iletişimde güven ve rahatlık göstergesi olarak kabul edilir. Kulakların geriye yatması, tıslama ve diş gösterme gibi davranışlar, savunma ve tehdit algısının açık göstergeleridir. Kuyruğun hızlı ve sert şekilde sallanması, genellikle huzursuzluk, sabırsızlık veya artan gerilim anlamına gelir. Sırtın kabartılması ve tüylerin dikleşmesi, kedinin kendini daha büyük göstererek potansiyel bir tehdidi uzaklaştırmaya çalıştığını gösterir. Bu durum, korku ve savunmanın birleşimidir. Göz bebeklerinin büyümesi ise yalnızca korku değil, aynı zamanda heyecan, avlanma isteği veya yoğun dikkat durumlarında da görülebilir. Kedilerin avlanma başarımı üzerine yapılmış çeşitli araştırmalar, özellikle serbest dolaşan evcil kedilerin küçük memeliler ve kuşlar üzerinde oldukça etkili avcılar olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, kedilerin avlanma sırasında belirli bir davranış dizisini izlediğini ve başarı oranlarının çevresel koşullara, deneyime ve av türüne göre değiştiğini ortaya koyar. Günlük aktiviteleri daha çok gün doğumu ve gün batımı saatlerinde yoğunlaşır. Uyku süreleri uzun olup günde 12 ile 16 saat arasında değişir. Kedilerde gebelik süresi ortalama 63 ila 65 gün arasında değişir. Bir doğumda genellikle 3 ila 6 yavru dünyaya gelir, ancak bu sayı bazı durumlarda daha az ya da daha fazla olabilir. Dişi kediler yılda birkaç kez kızgınlığa girebilir ve uygun koşullar oluştuğunda yılda 2 hatta 3 kez yavrulayabilirler. Anne kediler genellikle yavrularına karşı oldukça koruyucu ve ilgili davranır. Yavrularını temizler, besler ve onları tehlikelerden uzak tutmaya çalışır. Çok nadiren hasta yavruya ilgi gösterebilir. Fakat çoğunlukla enerjisini sağlıklı yavrulara yönlendirir. Anne kediler, yavrularını doğuracakları ve büyütecekleri yeri seçerken genellikle sessiz, karanlık, sıcak ve dış tehditlerden uzak alanları tercih eder. Bu seçimde çevredeki insan ve hayvan yoğunluğu, gürültü seviyesi ve ortamın güvenliği önemli rol oynar. Ancak anne kedi, bulunduğu ortamı yeterince güvenli bulmazsa ya da yavruların yeri keşfedildiğini hissederse, yavrularını tek tek taşıyarak farklı bir yere götürebilir. Bu davranış, yavruları olası tehlikelerden korumaya yönelik içgüdüsel bir savunma mekanizmasıdır. Ayrıca ortamın çok soğuk, çok sıcak ya da rahatsız edici olması da yer değişikliğine neden olabilir. Baba kediler ise genellikle yavru bakımına katılmaz ve çoğu zaman yavrularla doğrudan bir ilişki kurmaz. Yavru kedilerde sosyalizasyon dönemi erken yaşlarda başlar ve bu süreçte insanlarla temas önemlidir. Oyun davranışı av becerilerini geliştirir. Yetişkin kedilerde stres, aşırı yalanma veya davranış değişiklikleriyle ortaya çıkabilir. İdrar püskürtme bölgesel işaretleme davranışıdır ve kısırlaştırma ile büyük ölçüde azalır. Kedilerin hafıza ve hatırlama yetenekleri üzerine yapılan araştırmalar, bu hayvanların hem kısa süreli hem de uzun süreli hafızaya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle olumlu ya da olumsuz deneyimlerle ilişkilendirdikleri olayları uzun süre hatırlayabilirler. Kediler isimlerini tanıyabilir ancak her zaman tepki vermeyebilirler. Bu durum çoğunlukla isteğe bağlı davranışlarından kaynaklanır.
İnsan ses tonunu ve duygusal ifadeleri ayırt edebilir, sahiplerinin sesini yabancı seslerden ayırt edebilirler. Yapılan çalışmalar, kedilerin sahiplerini yalnızca kokularından değil, seslerinden ve davranış kalıplarından da tanıyabildiğini ortaya koymaktadır. Uzun süre, ayrı kaldıkları sahiplerini yeniden gördüklerinde tanıyabildikleri gözlemlenmiştir. Bununla birlikte kedilerin sosyal hafızası köpekler kadar güçlü değildir. Akrabalık ilişkilerini uzun vadede sürdürme eğilimleri sınırlıdır. Yavruyken birlikte büyüyen kediler birbirlerine karşı daha toleranslı olabilir. Ancak yetişkinlikte çoğu kedi bireysel yaşamayı tercih eder. Beslenme davranışları doğada küçük ve sık öğünler şeklindedir. Gün içinde birçok küçük öğün tüketebilirler. Su tüketimleri düşük olabilir ve akan suyu tercih edebilirler. Mama kaplarının geniş ve sığ olması bıyık hassasiyetini azaltır. Kedilerde birçok hastalık görülebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları yaygındır ve viral etkenler önemli rol oynar. Bazı virüsler bağışıklık sistemini etkileyebilir ve ciddi hastalıklara yol açabilir. Parazitler, deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlar sık görülür. Kronik böbrek hastalığı yaşlı kedilerde yaygındır. Hipertiroidizm en sık görülen hormonal hastalıklardan biridir. Diyabet genellikle tip 2 benzeri bir seyir gösterir. Kalp hastalıkları arasında en yaygın olanı kalp kasının kalınlaşmasıyla karakterizedir. Diş hastalıkları oldukça yaygındır ve ağız sağlığı genel sağlığı etkileyebilir. Bazı tümörler özellikle meme dokusunda kötü huylu olabilir. Eklem hastalıkları yaşlı kedilerde sık görülür ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Kedilerde bazı maddeler zehirli etki gösterebilir. Bunun yanı sıra insanların tükettiği bazı hazır ve paketli gıdalar da kediler için uygun değildir. Özellikle salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri yüksek miktarda tuz, yağ ve katkı maddesi içerir. Bu tür gıdalar kedilerde sindirim sorunlarına, obeziteye ve uzun vadede böbrek ile kalp problemlerine yol açabilir. Ayrıca baharatlı ve işlenmiş yiyecekler kedilerin hassas metabolizmasına zarar verebilir. Bu nedenle kedilerin beslenmesinde yalnızca onlar için uygun, dengeli ve veteriner önerisine uygun mamaların tercih edilmesi önemlidir. Kedi genomu, modern bilimde önemli bir araştırma alanıdır. Genetik çeşitlilik, özellikle Afrika ve Asya bölgelerinde yüksektir. Günümüzde birçok kedi ırkı insan seçilimi ile geliştirilmiştir. Persian, Maine Coon ve Siam gibi ırklar en bilinenler arasındadır. Bazı ırklar belirli özellikleriyle öne çıkar. Maine Coon büyük yapısıyla, Singapur'a küçük boyutuyla dikkat çeker. Sphinx, tüysüz görünümüyle bilinir. Scottish Fold, kulak yapısıyla tanınır ancak genetik sağlık sorunları taşıyabilir. Kedilerin duygusal dünyası da en az fiziksel özellikleri kadar merak edilen bir konudur. Peki kediler, gerçekten depresyon benzeri durumlar yaşayabilir mi? Üzüntü gibi insanlara özgü görülen duygular hisseder mi? Bilimsel araştırmalar, kedilerin stres, kaygı ve hatta depresyona benzer davranışlar sergileyebildiğini göstermektedir. Özellikle çevre değişiklikleri, yalnızlık, sahiplerinden ayrılma ya da rutinlerinin bozulması gibi durumlar, kedilerde içe kapanma, iştahsızlık, aşırı uyuma veya ilgisizlik gibi belirtilere yol açabilir. Bu bağlamda ayrılık kaygısı, separation anxiety, özellikle dikkat çekicidir. Uzun süre yalnız bırakılan ya da sahibine güçlü bağ geliştirmiş kedilerde, ayrılık durumunda belirgin davranış değişiklikleri gözlemlenebilir. Yapılan çalışmalar, kedilerin yaklaşık %13'ünün sahibinden ayrıldığında, yıkıcı davranışlar, aşırı miyavlama, uygunsuz tuvalet yapma gibi belirtiler gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, kedilerin sanıldığı kadar tamamen bağımsız canlılar olmadığını ve insanlarla kurdukları bağın düşündüğümüzden daha derin olabileceğini göstermektedir. Yetişkin kedilerin birbirleriyle neredeyse hiç miyavlamadığı, miyavlamanın büyük ölçüde insanlarla iletişim kurmak için kullanılan bir davranış olduğu da dikkat çekici bir gerçektir. Araştırmalar, özellikle Nicholas Nicastro'nun çalışmaları, kedilerin insanların tepkilerine göre miyavlama tonlarını ve biçimlerini değiştirebildiğini göstermektedir. Bu durum, kedilerin insanlarla kurdukları iletişimin yalnızca içgüdüsel değil,
aynı zamanda öğrenmeye ve karşılıklı etkileşime dayalı olduğunu ortaya koyar. Kedilerin kutu, torba gibi dar alanlara saklanma eğilimi ise stres azaltma ve güvenlik arayışıyla ilgilidir. Applied Animal Behavior Science dergisindeki çalışmalar, saklanma imkanı olan kedilerin stres hormonu seviyelerinin belirgin şekilde düştüğünü göstermiştir. Bu davranış, barınak kedilerinde bile gözlemlenmiş ve refah artırıcı bir faktör olarak tanımlanmıştır. Ancak bu duyguların insanlardaki gibi bilinçli ve karmaşık bir şekilde yaşanıp yaşanmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Kediler, yaşadıkları olumsuz deneyimlere karşı davranışsal tepkiler geliştirirler, fakat bu durum onların üzüntü ya da pişmanlık gibi kavramları insanlar gibi algıladığı anlamına gelmeyebilir. Örneğin bir kedinin yaptığı bir davranıştan sonra suçluluk hissettiği düşünülse de, bu genellikle sahibinin tepkisine verdiği bir yanıt olarak değerlendirilir. Bununla birlikte kedilerin sıkılabildiği bilinmektedir. Özellikle yeterli zihinsel ve fiziksel uyarım sağlanmadığında, uzun süre yalnız kalan veya çevresel zenginlikten yoksun, kedilerde sıkılma belirtileri görülebilir. Bu durum, aşırı uyuma, ilgisizlik, yıkıcı davranışlar ya da sürekli dikkat çekme çabası şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle oyun, keşif ve etkileşim, kedilerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı için büyük önem taşır. Kısacası, kediler duygusal tepkiler verir, stres ve rahatsızlık yaşayabilirler. Ancak bu duyguların doğası büyük ölçüde içgüdüsel ve davranışsal temellidir. İnsanların kedilere atfettiği bazı karmaşık duygular ise çoğu zaman onların davranışlarını insan bakış açısıyla yorumlamaktan kaynaklanır. Kedilerin insanları nasıl algıladığı ve ev içindeki davranışlarının ne anlama geldiği konusu son yıllarda bilimsel olarak daha fazla incelenmeye başlanmıştır. Güncel araştırmalar, kedilerin insanları tamamen farklı bir tür olarak değil, çoğu zaman kendi sosyal çevrelerinin bir parçası olarak gördüğünü göstermektedir. Oregon State University'de yapılan ve Current Biology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, kedilerin sahiplerine karşı geliştirdiği bağın, bebeklerin ebeveynlerine bağlanma biçimine benzer şekilde güvenli bağlanma özellikleri taşıdığı belirtilmiştir. Araştırmacılar, kedilerin sahiplerini bir güven kaynağı olarak kullandığını ve stresli durumlarda onlara yöneldiğini ifade etmektedir. Evde insanların yanında uyuma, ayak ucunda ya da baş ucunda yatma gibi davranışlar da bu bağın bir yansıması olarak değerlendirilir. Kediler, doğada savunmasız oldukları uyku anlarında kendilerini güvende hissettikleri yerlere yönelirler. Bu nedenle bir kedinin sahibinin yanında ya da üzerinde uyuması, o kişiyi güvenli bir alan olarak gördüğünü gösterir. Ayrıca, kediler vücut ısısını korumak için sıcak noktalara yönelir. İnsan bedeni, bu açıdan onlar için ideal bir kaynaktır. Başucunda yatma davranışı ise bazı araştırmacılara göre hem sıcaklık hem de kokusal yakınlıkla ilişkilidir. Kediler yüz bölgesindeki feromon bezleri sayesinde tanıdık kokulara karşı hassastır ve sahibinin kokusuna yakın olmak onları rahatlatır. Animal Behavior dergisinde yayımlanan çalışmalar, kedilerin sosyal bağ kurdukları bireylerle fiziksel yakınlığı tercih ettiğini ve bu yakınlığın stres azaltıcı etkisi olabileceğini göstermektedir. Ayaklara sürtünme veya üzerine çıkma davranışı da yalnızca ilgi istemek değildir. Kediler bu davranış sırasında koku bezleri aracılığıyla insanı işaretler. Bu benim sosyal grubumun bir parçası anlamına gelen bir iletişim biçimidir. Araştırmacılar bu davranışı allo-rubbing olarak tanımlar ve bunun kediler arasında da sosyal bağ güçlendirme amacıyla kullanıldığını belirtir. Kedilerde sıkça görülen bir diğer davranış ise yoğurma, yani İngilizce adıyla kneading davranışıdır. Kediler ön patilerini ritmik bir şekilde ileri geri hareket ettirerek yumuşak yüzeyleri bastırır gibi görünür. Bu davranışın kökeni yavruluk dönemine dayanır. Yavru kediler, annelerinin sütünü daha rahat alabilmek için meme çevresini yoğurur. Yetişkin kedilerde bu davranış genellikle rahatlık, güven ve memnuniyet hissiyle ilişkilidir. Kediler yoğurma sırasında çoğu zaman mırlar, gözlerini kısar ve gevşemiş bir vücut dili sergiler. Bu da bulundukları ortamda kendilerini güvende hissettiklerini gösterir. Ayrıca patilerinde bulunan koku bezleri sayesinde yoğurma davranışı sırasında bulundukları yüzeyi işaretleyebilirler.
Bu nedenle bir kedinin sizi yoğurması, sizi kendi güvenli alanının bir parçası olarak gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Bazı kediler yoğurma sırasında pençelerini çıkarabilir ve bu durum hafif rahatsızlık verebilir. Ancak bu davranış genellikle bilinçli bir zarar verme amacı taşımaz. Kedinin rahatlamasına yardımcı olan doğal bir içgüdüsel davranıştır. Kedilerin sıkça gözlemlenen bir diğer davranışı ise avlarını sahiplerine getirmeleridir. Bu davranış uzun yıllardır hediye verme ya da övgü bekleme olarak yorumlansa da bilimsel açıdan daha farklı açıklamalar öne çıkmaktadır. Zoolog ve kedi davranışları uzmanı John Bradshaw'a göre evcil kediler, insanları kendi sosyal gruplarının bir parçası olarak görür, ancak onları tam anlamıyla yetkin, avcılar olarak değerlendirmez. Doğada anne kediler, yavrularına avlanmayı öğretmek için önce ölü, ardından yarı canlı ve en sonunda canlı av getirir. Bu süreç, yavrunun avlanma becerilerini geliştirmesi için kritik öneme sahiptir. Bradshaw, kedilerin insanları kendi başlarına yeterince avlanamayan büyük yavrular gibi algılıyor olabileceğini ve bu nedenle av getirerek öğretici bir rol üstlenebileceklerini belirtir. Sonuç olarak bir kedinin size av getirmesi, sizi sevdiğinin ve kendi sosyal çevresine dahil ettiğinin bir göstergesi olabilir. Ancak bu davranış, insanlara özgü romantik bir hediye verme anlayışından çok, kedilerin doğal davranış repertuarının bir parçasıdır. Kedilerin özellikle akşam saatlerinde aniden patlayan koşma ve sıçrama davranışları halk arasında zoomies ya da çılgınlık saati olarak adlandırılır. Bu davranış genellikle gün içinde biriken enerjinin boşaltılmasıyla ilişkilidir. Aynı zamanda kedilerin doğal avlanma içgüdüsünün bir yansımasıdır. Kediler doğaları gereği alacakaranlık saatlerinde, yani gün doğumu ve gün batımında daha aktif olan avcılardır. Bu nedenle akşam saatlerinde artan hareketlilikleri, biyolojik ritimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu ani enerji patlamaları sırasında koşmaları, zıplamaları ve görünmez bir avı kovalıyormuş gibi davranmaları, içgüdüsel avlanma davranışlarının güvenli bir ortamda dışa vurulması olarak değerlendirilebilir. Sıkça sorulan bir soru da şudur: kediler neden köpekler gibi eğitilemez? Aslında kediler tamamen eğitilemez değildir. Ancak öğrenme biçimleri ve motivasyonları köpeklerden belirgin şekilde farklıdır. Köpekler binlerce yıl boyunca insanlar tarafından belirli görevler için seçilerek evcilleştirilmiştir. Bu süreç onların insan komutlarına duyarlı, işbirliğine açık ve ödül odaklı davranışlar geliştirmesine yol açmıştır. Kediler ise büyük ölçüde kendi kendilerini evcilleştirmiş, insanlarla daha gevşek bir ilişki kurmuş ve bağımsız avcı özelliklerini korumuştur. Bilimsel çalışmalar, kedilerin öğrenme kapasitesinin yüksek olduğunu ancak motivasyonlarının farklı olduğunu göstermektedir. Örneğin 2019 yılında Atsuko Saito ve ekibi tarafından Scientific Reports'ta yayımlanan bir araştırma, kedilerin kendi isimlerini diğer kelimelerden ayırt edebildiğini ortaya koymuştur. Bu, kedilerin insan seslerini tanıyabildiğini ancak her zaman tepki vermeyi tercih etmediğini gösterir. Benzer şekilde 2021 yılında yapılan bir başka çalışma, kedilerin insan işaretlerini ve bakış yönünü takip edebildiğini, yani sosyal ipuçlarını anlayabildiğini ortaya koymuştur. Kediler, özellikle pozitif pekiştirme yöntemleriyle belirli davranışları öğrenebilir. Oturma, çağrıldığında gelme, hedef takip etme veya basit numaralar gibi davranışlar ödül temelli eğitimle öğretilebilir. Ancak bu eğitim süreci genellikle köpeklere kıyasla daha uzun sürer ve kedinin isteğine bağlıdır. Kediler, ödülün yeterince değerli olmadığı durumlarda komutları görmezden gelme eğilimindedir. Araştırmacılar, kedilerin öğrenme süreçlerinde kontrol hissinin önemli olduğunu vurgular. Kediler zorlandıklarında veya baskı altında hissettiklerinde öğrenmeye direnç gösterebilir. Bu nedenle eğitim sürecinde kısa, tekrarlı ve kedinin ilgisini canlı tutan oturumlar önerilir. Ayrıca kedilerin doğal davranışlarına uygun eğitimler daha başarılı sonuç verir. Örneğin avlanma içgüdüsünü taklit eden oyuncaklarla yapılan çalışmalar öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Kedinin çevrelerini algılama biçimi yalnızca öğrenmeyle sınırlı değildir. Fiziksel dünyayı değerlendirme konusunda da
oldukça gelişmiş yeteneklere sahiptirler. Kedilerde belirli bir yükseklik algısı bulunur ve genellikle sıçrayabilecekleri ya da güvenle inebilecekleri mesafeleri dikkatle hesaplarlar. Ancak bu algı kusursuz değildir. Özellikle ev ortamında cam yüzeyler, balkonlar veya alışılmadık yükseklikler kedilerin mesafeyi yanlış değerlendirmesine neden olabilir. Kedilerin yüksekten düşse bile zarar görmez şeklindeki yaygın inanış tamamen doğru değildir. Kedilerde gelişmiş bir doğrulma refleksi bulunur. Düşüş sırasında vücutlarını çevirerek ayaklarının üzerine inmeye çalışırlar. Ayrıca esnek omurgaları ve bacaklarını açarak hava direncini artırabilmeleri düşüşün etkisini bir miktar azaltabilir. Ancak bu özellikler onları tamamen korumaz. Çok yüksekten ya da uygun olmayan açılarla düşen kediler ciddi yaralanmalar yaşayabilir. Tehlike algıları genel olarak güçlüdür. Ani hareketleri, sesleri ve dengesiz yüzeyleri hızlıca fark edebilirler. Bu hassasiyet, bazı insanların kedilerin deprem gibi doğal afetleri önceden hissedebildiğini düşünmesine yol açmıştır. Gerçekten de kedilerin titreşimlere, düşük frekanslı seslere ve çevresel değişimlere karşı duyarlılığı yüksektir. Ancak bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, kedilerin doğal afetleri güvenilir ve tutarlı bir şekilde önceden haber verdiğini kesin olarak kanıtlamamıştır. Gözlemlenen davranış değişiklikleri çoğu zaman bireysel ve düzensizdir. Bu nedenle kedilerin davranışları erken uyarı sistemi olarak kabul edilmez. Yine de çevredeki ani değişimlere karşı verdikleri tepkiler dikkatli gözlemlendiğinde bazı ipuçları sunabilir. Bununla birlikte insan yapımı ortamlar, onların alışık olduğu doğal koşullardan farklıdır. Bu nedenle özellikle açık pencereler, korumasız balkonlar ve yüksek mobilyalar kediler için risk oluşturabilir. Kedilerin fiziksel şartları değerlendirme yeteneği gelişmiş olsa da, güvenli bir yaşam alanı sağlamak her zaman insanın sorumluluğundadır. Sonuç olarak, kedilerin insanların yanında uyuması, üzerine çıkması ya da başucunda bulunması rastgele davranışlar değildir. Bu hareketler, güven, bağlanma, sıcaklık arayışı ve sosyal iletişim gibi birden fazla faktörün birleşimi olarak ortaya çıkar. Aynı şekilde, kedilerin eğitilebilirliği de onların zeka eksikliğinden değil, farklı geçmişlerinden ve motivasyon sistemlerinden kaynaklanır. Bilimsel çalışmalar, kedilerin insanlarla düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve anlamlı ilişkiler kurabildiğini göstermektedir. Anatomileri, fizyolojileri, genetik yapıları ve davranışları onları yalnızca etkili avcılar değil, aynı zamanda doğanın en kusursuz uyum örneklerinden biri haline getirir. Binlerce yıl boyunca değişen dünyaya rağmen varlıklarını koruyabilmeleri bu eşsiz uyumun en güçlü kanıtıdır. Kediler, insan yaşamının sadece bir parçası değil, onun sessiz, zarif ve vazgeçilmez tanıklarıdır.